Bölüm 8. Meditasyon, mistik olanı ortaya çıkarmak ve geleceğinizin dalgaları. Bir önceki bölümde gerçekte kim olduğumuz ve dünyaya yansıttığımız imaj arasındaki uçurumu kapatma ihtiyacımızdan söz ettim. Bunu yapabildiğimizde Gandhi ve Jeanne d'Arc gibi dünya tarihindeki bazı harika insanlara örnek alan ideal benlik olmak için gerekli enerjiyi serbest bırakma yolunda adımlar atabiliriz. Ve söylediğim gibi kendiniz olma alışkanlığını kırmanın anahtarlarından biri daha gözlemci olma yolunda çalışmaktır. Bu daha biliş ötesi olmayı, yani düşünceleri gözlemlemeyi, durgunluğa kucak açmayı ya da dikkatinizi daha çok davranışlarınıza ve çevrenizdeki unsurların duygusal tepkileri nasıl tetikleyebileceğine yöneltmek olabilir. Dolayısıyla buradaki büyük soru şudur: tüm bunları nasıl yaparsınız? Diğer bir deyişle nasıl daha gözlemci olur, bedenle, çevreyle ve zamanla olan duygusal bağlarınızı koparır ve uçurumu kapatırsınız? Yanıt basittir: meditasyon. Kitabın bu noktasına kadar kendiniz olma alışkanlığını kırmanın ve ideal benliğinizle yeni bir hayat yaratmaya başlamanın bir yolu olarak meditasyona kısa göndermeler yaptığımı fark etmişsinizdir. Kısım 1 ve 2'deki bilgilerin sizi kısım 3'teki meditatif adımları uyguladığınızda ne yaptığınızı anlamanıza yardımcı olacağını söylemiştim. Şimdi meditasyon adıyla sözünü ettiğim sürecin içsel işleyişini açıklamanın zamanı geldi. Meditasyon sözcüğünü kullandığımda aklınıza evindeki bir mabedin önünde bağdaş kurmuş bir halde oturan bir insanın, Himalayalarda ıssız bir mağarada oturmuş sakallı ve cübbeli bir yoginin ya da benzer pozisyonda başka bir insanın görüntüsü gelebilir. O birey sizin sessiz olmanın, zihni boşaltmanın, tüm dikkatini tek bir düşünce vermenin ya da meditasyonun başka herhangi bir varyasyonuna aktif olarak katılmanın yolu olarak anladığınız şeyin bir temsili olabilir. Pek çok meditatif teknik vardır ama bu kitapta benim arzum meditasyonun en arzu edilen faydalarını üretmenize, kendiniz olmaktan ve düşüncelerinizden, inançlarınızdan, eylemlerinizden ve duygularınızdan uzaklaşıp bu şeyleri gözlemlemeye başlamanız için bilinçaltı zihnin işletim sistemine erişim kazanmanıza yardımcı olmaktır. Bir kez oraya ulaştığınızda beyninizi ve bedeninizi yeni bir zihin programlamaya hazır hale getirebilirsiniz. Farkında olmadan düşünceler, inançlar, eylemler ve duygular yaratmaya son verip iradenizin bilinçli uygulamasıyla onların kontrolünü elinize aldığınızda yeni bir benlik olabilmek için eski benliğinizin zincirlerini kırabilirsiniz. İşletim sistemine erişebildiğiniz ve bilinçaltını bilinç seviyesine çıkarabildiğiniz noktaya nasıl geleceğiniz, bu kitabın geri kalanında ele alacağımız konunun ta kendisidir. Meditasyonun bir tanımı: benlikle tanışmak. Tibet dilinde meditasyon yapmak, aşina olmak anlamına gelir. Aynı şekilde ben de meditasyon terimini kişisel gözlem ve kişisel gelişim için kullanırım. Sonuçta herhangi bir şeye aşina olmak için onu gözlemleyerek biraz zaman geçirmemiz gerekir. Yine herhangi bir değişim yapmanın en önemli unsuru o olmaktan onu gözlemlemeye geçmektir. Bu geçişi düşünmenin bir diğer yolu yapan kişi olmaktan yapan, izleyen kişi olmaya geçmektir. Atletler ve sanatçılar, golfçüler, kayakçılar, yüzücüler, dansçılar, şarkıcılar veya aktörler teknikleriyle ilgili bir şeyi değiştirmek istediklerinde çoğu koç onlara kendi videolarını izletir.
Eski ve yeninin nasıl göründüğünü bilmeden bir işletim modelinden diğerine nasıl geçiş yapabilirsiniz? Eski ve yeni benliğiniz için aynı şey geçerlidir. Bir şeyleri bir şekilde nasıl yapacağınızı bilmek için önce onun nasıl bir şey olduğunu bilmeniz gerekir. Ben sık sık bu değişim evresini tarif etmek için öğrendiklerini unutmak ifadesini kullanırım. Benliğe aşina olmak sürece iki şekilde etki gösterir. Eski ve yeni benliği görmeniz gerekir. Kendinizi öyle istekli ve doğru bir şekilde görmelisiniz ki herhangi bir bilinçaltı düşüncenin, duygunun veya davranışın fark edilmeden geçip gitmesine izin vermeyin. Ön lobunuzun boyutlarından dolayı bunu yapacak donanıma sahip olduğunuzdan kendinize bakabilir ve hayatta daha iyi bir iş çıkarmak için neyi değiştirmek istediğinize karar verebilirsiniz. Eski siz olmaktan vazgeçmeye karar verin. Bilinçaltının işletim sisteminde kök salmış eski, alışılagelmiş benliğin bu bilinçaltı özelliklerinin bilicine varmak için kendinizle ilgili bir şeyleri değiştirme sürecine başlıyorsunuz. Bir şeyleri farklı yapmak konusunda ciddi bir karar aldığınızda ne gibi adımlar atarsınız? Ne yapıp ne yapmayacağınızı düşünmek için kendinizi dış dünyanızdan yeterince uzaklaştırırsınız. Eski benliğinizin pek çok özelliğinin farkına varmaya başlarsınız ve yeni benlikle ilişkili bir eylem planı hazırlamaya koyulursunuz. Örneğin mutlu olmak istiyorsanız birinci adım mutsuz olmaktan vazgeçmektir. Sizi mutsuz eden düşünceleri düşünmeyi, acı, ızdırap, keder ve kırgınlık duygularını hissetmeyi bırakırsınız. Zengin olmak istiyorsanız büyük olasılıkla sizi yoksul yapan şeyleri yapmayı bırakmaya karar vermelisiniz. Sağlıklı olmak istiyorsanız sağlıksız bir yaşam biçimi sürmeyi bırakmanız gerekir. Bu örnekler önce yeni bir kişiliğe yer açmak için eski siz olmayı bırakmak için karar vermeniz gerektiğini gösterir. Bu yüzden gözlerinizi kapatıp sessizleşerek, bedeninizi bir dinginlik evresine geçirerek ve doğrusal zamana odaklanmayı bırakarak dış dünyanızdaki uyarıcıları kapatırsanız nasıl düşündüğünüzün ve hissettiğinizin farkına varabilirsiniz. Ve dikkatinizi bilinçaltı zihin ve beden evrelerinize vermeye başlayıp otomatik bilinçaltı programlarınıza aşina olur ve onların bilinç seviyesine ulaşmalarını sağlarsanız meditasyon yapıyor olur musunuz? Yanıt evettir. Kendinizi bilmek meditasyon yapmaktır. Artık o eski kişilik olmuyor ama bunun yerine onun farklı niteliklerinin farkına varıyorsanız eski kimliğin programlarını gözlemleyen bilinç olmaz mısınız? Diğer bir deyişle bilinçli olarak eski benliği gözlemlerseniz artık o olmaktan çıkarsınız. Farkındalıksız olmaktan farkındalıklı olmaya geçiş yaptığınızda subjektif zihninizi somutlaştırırsınız. Eski siz olma alışkanlığına yoğunlaştıkça bilinçli katılımınız sizi o bilinçaltı programlardan ayırmaya başlar ve size onları kontrol etme gücü verir. Bu arada beden ve zihnin rutin evrelerini bilinçli olarak kısıtlama konusunda başarılıysanız artık birlikte ateşlenemeyen sinir hücreleri birlikte ağ örmezler. Eski benliğin nörolojik donanımını budadıkça aynı genlere benzer şekillerde sinyaller de göndermezsiniz. Siz olma alışkanlığından vazgeçersiniz. Yeni, daha üstün bir benlik ifadesi yaratın. Şimdi gelin olayı bir adım öteye taşıyalım. Eski benliği hiçbir düşüncenin, davranışın ve duygunun farkında olmadan eski kalıplara düşmenize sebep olmasını engelleyecek kadar iyi tanıdığınızda yeni benliğe aşina olmaya başlamanın iyi bir fikir olduğunu kabul edin. Aynı şekilde kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Benliğimin olmak istediğim daha üstün ifadesi nedir?
Ön lobunuzu devreye sokar ve benliğin bu nitelikleri üzerine düşünürseniz, beyninizin eski benliğinizden farklı çalışmasını sağlamaya başlayacaksınız. Ön lobunuz bu yeni soruya odaklanırken beynin geri kalanına şöyle bir göz gezdirir ve depolanmış tüm bilgi ve tecrübelerinizi yeni bir düşünce modeline dönüştürür. Odaklanmaya başlamak için içsel bir sunum yaratmaya yardımcı olur. Bu düşünce süreci yeni nörolojik ağların oluşmasına yol açar. Siz yukarıdaki temel soruyu düşünürken nöronlarınız yeni dizilimler, kalıplar ve kombinasyonlar ateşlemeye ve örmeye başlar. Çünkü siz farklı düşünüyorsunuzdur. Ve ne zaman beyninizin farklı çalışmasını sağlasanız zihninizi değiştirirsiniz. Eylemlerinizi planlarken, yeni olasılıklar üzerine kafa yorarken, olmanın yenilikçi yollarını tasarlarken ve yeni zihin ve beden evreleri hayal ederken ön lobun devreye girdiği ve büyük güçlüğünün hacmini azalttığı bir an olacaktır. Bu olduğunda düşündüğünüz düşünceler içsel bir deneyime dönüşür. Sinir sisteminize yeni yazılım ve donanım yüklersiniz ve yeni benlik olma tecrübeniz beyninizde gerçeğe dönüşür. Bu süreci her gün tekrarlarsanız idealiniz tanıdık bir zihin evresi olur. Burada bir nokta daha vardır. Odaklandığınız düşünceye iyice yoğunlaşır ve onun kelimenin tam anlamıyla bir tecrübeye dönüşmesine olanak verirseniz, o zaman bunun nihai ürünü bir duygudur. Bu duygu yaratıldığında yeni idealiniz gibi hissetmeye başlarsınız ve o yeni his size tanıdık gelmeye başlar. Bedeniniz sanki tecrübe mevcut zamandaki bir gerçeklikmiş gibi tepki vermeye başladığında genlerinize yeni sinyal şekillerde sinyal vereceğinizi unutmayın. Ve bedeniniz değişimi şimdi fiziksel olay gerçekleşmeden önce başlatır. Şimdi zamanın ötesindesinizdir ve en önemlisi bir olma haline geçersiniz. Beden ve zihin birlikte çalışır. Bu süreci istikrarlı bir şekilde tekrarlarsanız bu olma hali size tanıdık gelmeye başlar. Bu değiştirilmiş zihin ve beden evresini dış çevreden ve bedenin duygusal ihtiyaçlarından bağımsız ve zamandan üstün bir şekilde koruyabilirseniz dünyanızda bambaşka bir şey belirir. Bu kuantum yasasıdır. Gelin bir özet yapalım. Bizim meditasyon modelimize göre tek yapmanız gereken kendinize artık kim olmak istemediğinizi hatırlatmaktır. Sonunda bu size öyle tanıdık gelmeye başlar ki eski benliğinizi değiştirmek istediğiniz eski size ait düşünceleri, davranışları ve duyguları tanırsınız ve eski zihnin bağlantılarını keser, aynı genlere aynı şekillerde sinyal göndermeyi bırakırsınız. Sonra tekrar kim olmak istediğinizi düşünürsünüz. Sonuç olarak yeni zihin seviyeleri ateşler ve örersiniz. Sonra da onlar size tanıdık ve doğal gelmeye başlayana dek bedeni duygusal ve genetik olarak koşullandırırsınız. Bu değişimdir. Meditasyonun ikinci tanımı, benliği işlemek. Tibet dilindeki anlamının yanı sıra Sanskritçe'de meditasyon yapmak, benliği işlemek anlamına gelir. Ben özellikle sunduğu metaforik olasılıklardan ötürü bu tanımı beğenirim. Bahçıvanlık gibi, toprağı işlemek gibi. Toprağı işlediğinizde bir süredir hareketsiz duran toprağı alır ve bir kürek ya da başka bir araçla karıştırırsınız. Yeni toprağı ve besinleri yukarı çıkarır, tohumların filizlenip kök salmasını kolaylaştırırsınız. Toprağı işlemek aynı zamanda bir önceki mevsimden kalan bitkileri koparıp almanızı, gözden kaçmış yabani otlarla ilgilenmenizi ve doğal kayma yoluyla yüzeye çıkmış taşları toplamanızı gerektirebilir. Dolayısıyla bir önceki mevsimin bitkileri eski, tanıdık, sizi tanımlayan düşüncelerin, eylemlerin ve duyguların eseri olan geçmiş ürünlerinizi temsil edebilir. Yabani otlar bilinç altında tüm gayretlerinizi baltalayan ama dikkatiniz başka yerlerde olduğundan fark edemediğiniz
kendinizle ilgili uzun süredir yer etmiş tutumları, inançları veya algıları temsil edebilir. Ve taşlar kişisel engel ve kısıtlamalarınızdır. Zaman içinde yüzeye çıkar ve büyümenizi engellerler. Tüm bunların ilgiye ihtiyaçları vardır. Ancak bu şekilde zihninizde yeni bir bahçe yaratabilirsiniz. Aksi takdirde uygun hazırlanma süreci olmadan yeni bir bitki veya mahsul ekerseniz beklediğiniz kadar ürün alamazsınız. Şu ana dek geçmişe bağlı yaşadığınızda yeni bir gelecek yaratamayacağınızı anlamış olduğunuzu umuyorum. Yeni bir yaşam yaratan yeni düşüncelerin, davranışların ve duyguların tohumlarını ekerek yeni bir benlik işlemeden önce bahçenin yani zihnin eski kalıntılarını temizlemeniz gerekir. Bir diğer önemli nokta bunun tehlikeli bir şekilde gerçekleşmediğinden emin olmaktır. Bizler dört bir yana saçılmış ufak bir yüzdesinin meyve verme olasılığı bulunan vahşi doğadan söz etmiyoruz. İşlemek bazı bilinçli kararlar gerektirir. Toprağın ne zaman havalandırılacağı, ne zaman ekim yapılacağı, ne ekileceği, ekilen her ürünün diğerleriyle nasıl uyum içinde bir arada olacağı, ne kadar su ve gübre katılacağı vesaire vesaire önemlidir. Planlama ve hazırlık girişimin başarılı olması için şarttır. Bu günlük dikkatli ilgimizi gerektirir. Benzer bir şekilde birinin belirli bir konuya ilgi göstermesinden söz ettiğimde onun ilgi duyduğu alanı derinlemesine araştırması gerektiğini kastederim. Ayrıca işlenmiş bir insan kendini nelere maruz bırakacağını dikkatlice seçen ve kapsamlı bir bilgi ve tecrübe kaynağı olan insandır. Bunlar geçici istekle yapılacak şeyler değildir ve çok azı şansa bırakılır. Herhangi bir şeyi işlediğinizde kontrolün sizde olmasını istersiniz ve benliğinizin herhangi bir parçasını değiştirdiğinizde gereken şey budur. Bir şeylerin doğal bir şekilde gelişmesine izin vermek yerine müdahale eder ve başarısızlık olasılığını düşürmek için adımlar atarsınız. Tüm bu gayretlerin ardındaki amaç ektiğini biçmektir. Meditasyonla yeni bir kişilik işlediğinizde amacınız yeni bir gerçeklik yaratmaktır. Yeni bir zihin yaratmak bir bahçe işlemek gibidir. Zihninizin bahçesinden ürettiğiniz oluşumlar tıpkı topraktaki mahsuller gibi olacaktır. Ona iyi bakın. Değişim için meditatif süreç. Bilinçaltından bilince geçin. Meditatif süreci özetlemek için kendiniz olma alışkanlığını kırmanız ve yeni bir benlik yaratmanız, zihninizi yitirmeniz ve yeni bir zihin yaratmanız, sinaptik bağlantıları budayıp yenilerini oluşturmanız, geçmiş duyguları bellekten silip bedeni yeni zihin ve duygulara koşullandırmanız ve geçmişi bırakıp yeni bir gelecek yaratmanız gerekir. Gelin bu sürecin birkaç unsuruna daha yakından bakalım. Kuşkusuz tecrübe etmek istemediğiniz herhangi bir düşünce veya duygunun gözünüzden kaçmasını önlemek için güçlü gözlem ve odak becerileri geliştirmelisiniz. Biz insanların odaklanma ve girdileri özümseme becerileri kısıtlıdır. Ama bu becerilerde normalde bilinçli evremizde olduğumuzdan çok daha iyi olabiliriz. Kendiniz olma alışkanlığını kırmak için tek bir nitelik, eğilim veya karakter özelliği seçmek ve tüm dikkatinizi değiştirmek istediğiniz eski benliğin o özelliğine vermek akıllıca olabilir. Örneğin kendinize bazı sorular sorarak başlayabilirsiniz. Öfkelendiğim zaman düşünce kalıplarım nelerdir? Nasıl davranırım? Öfkeli olmamla beraber başka hangi duygular ortaya çıkar? Öfke bedenimde nasıl bir duygu yaratır? Öfkemi neyin tetiklediği konusunda nasıl bilinçli olabilir ve tepkimi nasıl değiştirebilirim? Değişim süreci önce öğrendiklerini unutmayı, sonra öğrenmeyi gerektirir. İkincisi beyinde bir ateşleme ve örme işlevi. İlki ise devrelerin kesilmesidir. Aynı şekilde düşünmeyi bıraktığınızda
Alışkanlıklarınızı kısıtlayıp o duygusal bağımlılıklara son verdiğinizde eski benlik nörolojik olarak budanmaya başlar. Ve eğer sinir hücreleri arasındaki her bağlantı bir anı oluşturuyorsa, o zaman bu devreler etkisiz hale getirildikçe eski benliğinizin anıları da onlarla birlikte gider. Eski yaşamınızı ve eskiden kim olduğunuzu düşündüğünüzde size başka bir ömür gibi gelir. Şimdi o anılar nerede depolanır? Bilgelik olarak ruha teslim edilirler. Bedene sinyal veren bu düşünce ve duygular bilinçli gayretlerinizle durdurulduklarında o kısıtlı duygulardan özgür kalan enerji alana bırakılır. Şimdi yeni bir kader tasarlayacak ve yaratacak enerjiye sahip olursunuz. Meditasyonu değişmek için bir araç olarak kullandığımızda, bilinçli ve farkında olduğumuzda arzu edilmeyen bir niteliği yok etmek ve arzu edilen bir niteliği işlemek için gereken şeyi bildiğimizde ve onu yapmaya istekli olduğumuzda mistiklerin yüzyıllardır yaptıkları şeyi yaparız. Her ne kadar ben değişime karşı biyolojik bir yaklaşım benimsemiş olsam da mistikler de böyle yaptılar. Sadece onlar süreci ifade etmek için farklı bir terminoloji kullandılar. Sonuç aynıdır. Bedene, çevreye ve zamana olan bağımlılığı kırmak. Ancak bu ayrımı yapabildiğimiz zaman değişebiliriz. Ancak büyük üçlüden daha büyük düşündüğümüz zaman onlardan bağımsız bir şekilde yaşayabilir ve her gün nasıl hissettiğimiz ve düşündüğümüz üzerinde egemenlik sağlayabiliriz. Uzun zamandır bizi kontrol eden bilinçaltı programlar çalıştırıyoruz. Meditasyon kontrolü tekrar ele almamıza olanak verir. Önce farkındalık gelir. Bu programlanmış tepkilerin kontrolü ne zaman ve nasıl ele geçirdiklerini anlamak önemlidir. Bilinçaltından bilince geçiş yaptığınızda nasıl göründüğünüz ve kim olduğunuz arasındaki uçurumu kapatmaya başlayacaksınız. Geleceğinizin dalgaları. Gördüğümüz gibi bilgi tecrübenin öncüsü olduğundan meditasyon sırasında beyinde neler olduğuna dair temel bir anlayışa erişmek, kısım 3'te göreceğiniz meditatif süreci öğrenmeye ve yaşamaya başladığınızda size fayda sağlayacaktır. Büyük olasılıkla beynin doğası gereği elektrokimyasal olduğunu biliyorsunuzdur. Sinir hücreleri ateşlendiklerinde yüklü elementleri takas eder ve sonra elektromanyetik alanlar üretirler. Beynin çeşitli elektrik aktiviteleri ölçülebildiğinden bu etkiler neler düşündüğümüz, hissettiğimiz, öğrendiğimiz, hayal ettiğimiz ve yarattığımız ve bilgiyi nasıl işlediğimiz konusunda önemli bilgiler sağlayabilir. Bilim insanlarının beynin değişen elektrik aktivitesini kaydetmek için kullandıkları en yaygın teknoloji bir elektroensefalogramdır. Elektroensefalogramdır. Yani beyin akım çizelgesi, EEG. Araştırmalar insanlarda derin uykuda rastlanan çok düşük aktivite seviyelerinden, yani delta dalgaları, derin uyku ve uyanıklık arasındaki alacakaranlık evresine, yani teta, yaratıcı evreye alfa, bilinçli düşünce esnasında görülen daha yüksek frekanslara, yani beta dalgaları ve kaydedilen ve yüksek bilinç evrelerinde rastlanan en yüksek frekanslara kadar, yani gamma dalgaları, çeşitli beyin dalgası frekansları olduğunu tespit etti. Meditasyona yapacağınız yolculuğu daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için bu evrelerin her birinin sizinle olan ilişkisine dair bilgiler vereceğim. Bu evrelerin neler olduğunu anladığınızda egonuz çaresizce egoyu değiştirmeye çalıştığında ve beyin dalgası evreniz değişime uygun zemin hazırladığında hangi beyin dalgası evresinde olduğunuzu kolaylıkla anlayacaksınız. Çocuklar büyürken beyinlerinde baskın olan frekanslar deltadan başlar. Teta'dan alfaya ve sonra beta'ya doğru değişir. Meditasyondaki işimiz bir çocuk gibi olmak.
Beta'dan alfaya, teta'ya ve sonra delta'ya ulaşmaktır. Dolayısıyla insan gelişimi sırasındaki beyin dalgası değişikliklerinin gidişatını anlamak, meditasyon sürecindeki gizem perdesini kaldırmaya yardımcı olur. Çocuklarda beyin dalgası gelişimi, bilinçaltından bilinçli zihne. Delta, doğumdan 2 yaşa kadar insan beyni öncelikli olarak en düşük beyin dalgası seviyelerinde işlev gösterir. Saniyede 0,5 ile 5 devir. Bu aralıktaki elektromanyetik aktivite delta dalgaları olarak bilinir. Derin uykudaki yetişkinler delta evresindedir. Bu yeni doğan bir bebeğin neden bir kerede birkaç dakikadan fazla uyanık kalamadığını, yani ve neden gözleri açıkken bile uyuyabildiklerini açıklar. 1 yaşındaki bir çocuk uyanıkken hala öncelikli olarak delta evresindedir. Çünkü o ilkesel olarak bilinçaltı seviyede işlev gösterir. Dış dünyadan gelen bilgiler onların beynine herhangi bir düzenleme, eleştirel düşünce veya ön yargı olmadan girer. Düşünen beyin, neokorteks veya bilinçli zihin bu noktada en düşük seviyede işlev gösterir. Teta 2 ila 5 veya 6 yaşlarına kadar bir çocuk biraz daha yüksek EEG kalıpları sergilemeye başlar. Bu teta dalgası frekansı saniyede 4 ila 8 devir gösterir. Teta evresinde işlev gösteren çocuklar bir trans halinde gibidir ve öncelikli olarak içsel dünyalarına bağlıdırlar. Hayal gücünün soyut dünyasında yaşarlar ve eleştirel, rasyonel düşünceye dair birkaç nüans gösterirler. Bu yüzden küçük çocuklar genelde onlara söylediğiniz her şeyi kabul ederler. Bu evrede şu gibi cümleler büyük bir etki bırakır. Erkekler ağlamaz, kızlar çok konuşmaz, kardeşin senden daha akıllı, üşürsen hastalanırsın. Bu tip ifadeler direkt olarak bilinçaltına iner çünkü bu yavaş beyin dalgası evreleri bilinçaltının dünyasıdır. Alın size bir ipucu. Alfa 5 ile 8 yaşları arasında beyin dalgaları tekrar değişir ve alfa frekansına ulaşır. Saniyede 8 ila 13 devir. Analitik zihin çocukluk gelişiminin bu noktasında oluşmaya başlar. Çocuk dış yaşamın kurallarını yorumlamaya ve onlarla ilgili çıkarımlar yapmaya başlar. Aynı zamanda onlar için hayal gücünün içsel dünyası gerçekliğin dış dünyası kadar gerçektir. Bu yaş grubundaki çocuklar genelde her iki dünyada birden yaşar. Bu yüzden çok iyi numara yaparlar. Örneğin bir çocuktan denizdeki bir yunus, rüzgardaki bir kar tanesi veya sizi kurtarmaya gelen bir kahraman olmasını istediğinizde saatler sonra bile o yine o karakterde kalabilir. Bir yetişkinden aynı şeyi yapmasını isteyin. Yanıtı biliyorsunuz. Beta 8 ila 12 yaşları ve sonrasında beyin aktivitesi daha yüksek frekanslara ulaşır. Çocuklarda saniyede 13 devrin yukarısı beta dalgaları için cephedir. Beta bu noktada başlar ve yetişkinlik boyunca çeşitli derecelere yükselir. Beta dalgası bilinçli, analitik düşünceyi temsil eder. 12 yaşından sonra bilinçli zihin ve bilinçaltı zihin arasındaki kapı kapanır. Beta aslında düşük, orta ve yüksek aralıklı beta dalgalarına bölünür. Çocuklar ergenlik çağlarına doğru ilerlerken düşük aralıklı betadan orta ve çoğu yetişkinde gördüğümüz üzere yüksek aralıklı beta dalgalarına doğru yükselirler. Yetişkinlerde beyin dalgası evreleri, genel bir bakış. Beta, siz bu bölümü okurken büyük olasılıkla beta beyin dalgası aktivitenizin her günkü uyanıklık evresindesiniz. Beyniniz duyusal verileri işliyor ve içsel dünyanız ile dış dünya arasında anlam yaratmaya çalışıyor. Siz dikkatinizi bu kitaptaki konulara verirken bedeninizin koltuğunuzdaki ağırlığını hissedebilir, arka planda çalan müziği duyabilirsiniz. Başınızı kaldırıp pencereden dışarı bakabilirsiniz.
Tüm bu veriler düşünen neokorteksiniz tarafından işlenmektedir. Alfa, şimdi gözlerinizi kapattığınızı, yani duysal verilerinizin %80'i görme duyunuzdan gelir ve kasıtlı olarak içe döndüğünüzü hayal edelim. Çevrenizdeki duysal verileri ciddi oranda azalttığınız için sinir sisteminize daha az bilgi girmektedir. Beyin dalgalarınız doğal olarak yavaşlar ve alfa evresine geçerler. Rahatlarsınız. Dış dünyanızdaki unsurlar sizi eskisi kadar meşgul etmez ve içsel dünya dikkatinizi çekmeye başlar. Daha az düşünür, daha az analiz edersiniz. Alfada beyin hafif bir meditatif evrededir. Yani kısım 3'te meditasyona başladığınızda daha derin bir alfa evresine gireceksiniz. Her gün beyniniz sizin gayretiniz olmadan alfa evresine geçer. Örneğin bir konferansta yeni bir şey öğrenirken beyniniz düşük ila orta aralıkta betada işlev gösterir. Mesajı dinler ve sunulan kavramları analiz edersiniz. Sonra yeterince dinlediğinizde ya da özellikle ilginizi çeken bir şey bulduğunuzda doğal olarak durursunuz ve beyin alfaya geçiş yapar. Bunu yaparsınız çünkü o bilgi gri maddenizde birleştirilmektedir. Ve siz boşluğa bakarken düşüncelerinize odaklanır ve onları dış dünyadan daha gerçek yaparsınız. Bunun gerçekleştiği an ön lob o bilgileri serebral mimarinizde örmeye başlar. Ve tıpkı sihir gibi siz az önce öğrendiklerinizi hatırlayabilirsiniz. Teta. Yetişkinlerde teta bazı insanların yarı uyanık ve yarı uykulu oldukları, yani beden uyurken bilinçli zihin uyanıktır. Alacakaranlık evresinde ya da bilinçli evrede ortaya çıkar. Bu bir hipnoterapi uzmanının bilinçaltı zihne ulaşabildiği evredir. Teta'da daha kolay programlanabiliriz. Çünkü bilinç ve bilinçaltı zihinler arasında perde yoktur. Delta. Çoğumuz için delta dalgaları derin uykuyu simgeler. Bu alemde çok az bilinçli farkındalık vardır ve beden kendini yenilemektedir. Bu özette de görüldüğü gibi daha yavaş beyin dalgası evrelerine geçtiğimizde bilinçaltı zihnin içsel dünyasının derinliklerine ineriz. Bunun aksi de geçerlidir. Daha yüksek beyin dalgası evrelerine geçtikçe daha bilinçli olur ve dış dünyada daha aktif oluruz. Tekrarlı uygulamayla zihnin bu bilgileri size tanıdık gelmeye başlayacaktır. Tıpkı ısrarcı olduğumuz her şeyde olduğu gibi her beyin dalgası kalıbının nasıl bir his olduğunu fark etmeye başlayacaksınız. Beta'da çok fazla analiz ettiğinizde veya düşündüğünüzde bileceksiniz. Geçmişin duygularıyla bilinen bir geleceği beklemeye çalışmak arasında gidip geldiğiniz için anı yaşamadığınızı fark edeceksiniz. Alfa veya teta'da olduğunuzda da bileceksiniz. Çünkü onun uyumunu hissedeceksiniz. Zaman içinde ne zaman orada olup ne zaman olmadığınızı bileceksiniz. Gamma, en hızlı beyin dalgası. Belgelenmiş en hızlı beyin dalgası frekansı gamma dalgalarıdır ve 40 ile 100 Hz aralığındadır. Yani gamma dalgaları sözünü ettiğim diğer beyin dalgalarına kıyasla daha çok sıkıştırılmıştır ve daha küçük genişliğe sahiptirler. Bu yüzden her ne kadar onların saniye başı döngüleri yüksek aralıklı beta'ya yakın olsa da ikisi arasında tam bir korelasyon yoktur. Beyinde yüksek miktarda tutarlı gamma aktivitesi bulunması genelde mutluluk, merhamet, hatta artan farkındalık gibi yüksek zihin evreleriyle bağlantılıdır. Bu da daha iyi hafıza oluşumu sağlar. Bu insanların genelde aşkın bir tecrübe yaşamak olarak tarif ettikleri yüksek bilinç seviyesidir. Bizim konumuzla ilişkili olarak gammayı bilinçteki bir değişimin yan etkisi olarak düşünün. Beta dalgalarının üst seviyesi uyanık saatlerimizde etkilidir. Bilinçli uyanık saatlerimizin çoğunu dikkatimizi dış çevreye vererek ve beta evresinde işlev göstererek geçirdiğimizden gelin bu beyin dalgası kalıbının 3 seviyesinden söz edelim.
Bu anlayış betadan alfaya ve en nihayetinde meditatif evrede teta'ya geçişi sağlayacaktır. 1. Düşük aralıklı beta. 13 ile 15 Hz saniye başına devir arasında değişen rahat, ilgili bir dikkat olarak tanımlanır. Bir kitap okuyorsanız ve okuduğunuz materyali biliyorsanız beyniniz büyük olasılıkla düşük betada ateşler. Çünkü herhangi bir gayret olmadan belirli bir derecede dikkat veriyorsunuzdur. 2. Orta aralıklı beta. Sürekli dış uyarıcıya verilen odaklanmış dikkat esnasında üretilir. Öğrenmek iyi bir örnektir. Siz düşük beta seviyesinde okuduğunuz kitaptan keyif alırken size okuduklarınızla ilgili soru sorsam dikkatinizi biraz daha yükseltmeniz gerekir. Ve bu yüzden analitik düşünce gibi daha fazla neokortikal aktivite gerçekleşir. Orta beta 16 ile 22 Hz arasında işlev gösterir. Orta aralıklı beta ve hatta 1 dereceye kadar düşük aralıklı beta ile bu frekanslar bilinçli veya rasyonel düşüncelerimizi ve uyanıklığımızı yansıtır. Onlar tüm duyularımız aracılığıyla çevreden uyarıcılar alan ve bir zihin seviyesi yaratmak için bilgileri bir paket altında toplayan neokorteksin bir sonucudur. Hayal edebileceğiniz gibi gördüğümüz, duyduğumuz, tattığımız, hissettiğimiz ve kokladığımız şeye yönelttiğimiz bu odakla birlikte beyinde bu seviyede uyarımı tetikleyen yüksek miktarda karmaşıklık ve aktivite meydana gelir. 3. Yüksek aralıklı beta. 22 ila 50 Hz arasındaki her türlü beyin dalgası kalıbını işaret eder. Yüksek beta kalıpları çirkin hayatta kalma kimyasallarının bedende üretildiği stresli durumlar esnasında gözlemlenir. Bu sürdürülebilir odağı yüksek tahrik seviyesinde tutmak, öğrenmek, yaratmak, hayal kurmak, sorun çözmek, hatta iyileştirmek için kullanacağımız türden odaklı dikkat değildir. İşin aslı yüksek betadaki beynin gereğinden fazla odaklı konsantrasyon ile çalıştığını söyleyebiliriz. Zihin aşırı yüklenir ve beden herhangi bir düzen sağlayamayacak kadar fazla uyarılır. Yani yüksek betada olduğunuzda şimdilik büyük olasılıkla bir şeye gereğinden fazla odaklandığınızı ve durmanın zor olduğunu bilmeniz yeterlidir.